Merhaba YouTube, ben Mahmut Arslan. Bugünkü sohbetimiz biraz farklı. Neden diyecek olursanız, bir tarafımızda Peugeot 301 2018 model dizel manuel, en boş paketti yanlış hatırlamıyorsam. Diğer tarafımızda ise 2022 model Citroen C50Z dizel manuel. Bugün sizlerle hangi arabamızın artısı var, hangi arabamızın eksisi var. Fragmanda, short videosunda zaten atmıştık. Hani oradan izlediyseniz de bakabilirsiniz. Nelerimiz var, nelerimiz yok. Yakıt tüketimleri nasıl? Hani bu arabalar hani filo arabası ya, gariban aile arabası ya. Gerçekten ne yakıyor, ne yakmıyor, kronik arızası ne? Bugün gayet uzun bir sohbetimiz olacak. Hadi şimdi arabaları inceleyelim. Peugeot 301'e dışarıdan baktığımızda hani gayet şık duruyor, benim için gayet güzel bir araba. Hani bugünkünün jant kapağının arması düşmüş ama arka tarafındaki jant kapağı orijinal, üzerindeki gelen jant kapağı arkadaşlar, bilginiz olsun. Petlas yazlık lastiklerimiz var. Aracın ön tarafına dışarıdan baktığımızda şu şekilde C50Z'yi de arkada görüyorsunuz. LED farlarını görebiliyorsunuz. Altında gündüz farları mevcut. Hemen şurada da sis farlarını görebiliyoruz arkadaşlar. Plakalığımız mevcut. Peugeot arması var burada. Peugeot yazısını görebiliyoruz. Dışı gayet güzel, nikelajlı bir kaplamaya sahip, radyatör havalandırmasının. Peugeot aslanımız burada. Altında plakalığımız mevcut. Onun altında radyatör havalandırmasını, klima havalandırmasını görebiliyoruz. Aracın far detayına geldiğimizde ise arkadaşlar, biraz önce de söylemiştim. Buradan böyle çok güzel geliyor. Şuradaki bombe araca bambaşka bir hava katıyor. Uzun kısa farlarımız burada, halojen. Uzun farlarımız burada. Bunlar da halojen. Onun dışında biraz önce de söylediğim gibi gündüz farlarımız, sis farlarımız burada arkadaşlar. Aracın yan tarafına doğru geldiğimizde ise yan sinyallerimizi burada görüyoruz arkadaşlar. Bugünkü aracımızda Petlas lastik olduğunu söylemiştim. Yazlık lastik var. Aracımızın lastik ebatı 185'e 65 R15. Yani 15 inç janta sahip bugünkü aracımız. Aracın omuz çizgisi, ya gerçekten omuz çizgisine bayılıyorum. Bakın hani şuradan başlıyor abi omuz çizgisi. Şöyle aracın sonuna kadar gidiyor. Arka stopa kadar gidiyor. Aracın yan tarafında böyle çok güzel bombeler var. Biraz önce de söylediğim gibi omuz çizgisi buraya kadar geliyor. Hani şuraya da mühendisler çok güzel bir detay yapmışlar. Arka stop farı buraya doğru geliyor. Buradan aşağıya doğru iniyor. Aracın depo kapağı sol tarafta. Fransız bir araç. Aracın kapı kolları arkadaşlar tutup çekmeli yana doğru konumlandırılmış. Kapı seslerimiz bu şekilde. Aracın arka tarafına doğru geldiğimizde ise ön tarafından ziyade arka tarafı da benim çok hoşuma gidiyor. Neden diyecek olursanız, şu arka stopları böyle aslan pençesi gibi diyor ya. Hani şu an güncelki araçlarının hepsinde var. O yüzden çok hoşuma gidiyor. Çok tatlı duruyor. Aracın arkasına baktığımızda ise arkadaşlar, bu bombeli tasarım bagaj kapağında da devam ediyor. Hani böyle Elantra videosunda da söylemiştim. Arka tarafta böyle hafiften şöyle bir bombe yapmışlar. Bu da araçta spoiler var gibi bir hava katıyor. Arka bagaj kapağımız da aynı şekilde. Buradan böyle çok güzel bir bombe yapmışlar. Ortasında kocaman bir Peugeot aslanı var. Altında Peugeot yazımızı görebiliyorsunuz nikelajlı. Bu aracın artı eksilerde söyleyeceğiz ama şimdiden yine bir spoiler verelim. Bu aracın C50Z ek olarak neyi var arkadaşlar? 4 tane arka park sensörü var. Egzozumuz burada böyle aşağıya doğru konumlandırılmış. Aracın sağ tarafında, sol tarafına ek olarak herhangi bir şey yok arkadaşlar. Bu arada aynaları söylemeyi unuttuk. Aynalarımız boş. Herhangi bir sinyalimiz mevcut değil. Aynalarımız bu şekilde yukarı doğru katlanıyor, bilginiz olsun. Ve aynalarımız elektrikli arkadaşlar. Kaputa gelecek olursak da kaputta böyle çok güzel bombeler var. Kamerada ne kadar belli oluyor bilmiyorum ama su fişkiyesi yok. Hadi şimdi aracın içine geçelim. Peugeot 301'in içine geçtiğimizde ise arkadaşlar, söylediğim gibi bu araç 301'in en boş paketi bu arada, bilginiz olsun. Burada gördüğünüz üzere koltuk derinlik ve yükseklik ayarımız mevcut. Bununki biraz değişiktir. Hani şuradaki koldan böyle koltuğu ileri geri alıyor. Onun dışında ileri geri ayarı da burada zaten. Kapıyı söylemeyi unuttuk. Neden? Çünkü kapı boş bir kapı. Herhangi bir cam kumandamız yok kapıda. Ama ne var bugünkü kapımızda? Buralar yumuşak arkadaşlar. Burada tutma yerimiz var. Buraya çok güzel detay yapmışlar. Kapı açma kolumuz nikelajla. Onun dışında buralar komple sert plastik. Burada bir tane cebimiz var. Hani cebimiz gayet yeterli, gayet güzel. Ya bugünkü aracımız aslında biraz filo arabası. Neden filo arabası? Çünkü bu araba yalnızlar için üretilen bir araba arkadaşlar. Neden diyecek olursanız biraz sonra söyleyeceğim ama bakın buradaki bardaklık tek kişilik. Yani yalnız adam arabası. Peugeot 301'in iç tarafına geldiğimizde ise arkadaşlar, aracın sol tarafında havalandırma menfezini görüyoruz. Gayet güzel, gayet şık. Etrafını renkli kaplama yapmışlar.
Sert bir kaplama, bilginiz olsun. Aracın sol tarafında düğmelerimiz mevcut. Bu far yükseklik ayarı. Bu bagaj kapağı açma tuşu, bilginiz olsun. Bagaj kapağını sadece buradan ve anahtardan açabiliyorsunuz. Bu ESP kapatma tuşu. Peugeot 301'lerde lütfen ESP'yi kapatmayalım. Kesinlikle tavsiye etmiyoruz. Bugünkü kameramanlığımızı yapan Sercan arkadaşımız da kesinlikle tavsiye etmiyor. Burada ayna ayarımız var. Hani biraz yeri çok kötü bir yerde ama elektrikli de olsa aynamız mevcut arkadaşlar. Peugeot 301 ve Citroen C-Lize'lerde burada multimedya tuşlarımız mevcut. O tuşların aynısından bir tane de burada var. Nedir bu tuşlar diyecek olursanız, neredeydi? Şurada. Hız sabitleyici ve sınırlandırıcı arkadaşlar, bilginiz olsun. Hem Peugeot 301'de var hem Citroen C-Lize'de mevcut. Ön sis farı, arka sis farı bu şekilde, bilginiz olsun. Aracı şöyle hafiften uyandıracak olduğumuzda arkadaşlar, hatta çalıştıralım aracımızı. Göstergelerimiz bu şekilde. Şöyle farları da açalım, gayet güzel şık dursun göstergelerimiz. Burada devir saatimizi görebiliyorsunuz analog olarak en sol tarafta. Ortada üst tarafta bilgi ekranımız mevcut arkadaşlar. Aynı Renault'lardaki gibi silecek kolumuz burada bu arada, bilginiz olsun. Klasik. Aynı Renault'lardaki gibi şuradaki tuşa bastığınızda arkadaşlar, bakın şurada bilgi ekranımız mevcut arkadaşlar. Buradaki tuşa bastığımızda bilgi ekranında burada aracımızın saatine, ne kadar yakıtı kaldığını, ortalama yakıt tüketiminin ne kadar kilometrede ne yaktığını A trip, B trip olarak görebiliyoruz. Ayrıca bu teybin benim çok sevdiğim bir özelliği var. Ben mesela bu şekilde 2 kademeli olarak kullanmayı seviyorum Peugeot 301'i. Şurada mod tuşu var arkadaşlar. Mod tuşuna bastığınızda gördüğünüz gibi tek kademe oluyor. Bunda da bu şekilde gösteriyor kalan yakıtı. A trip, B trip vesaire vesaire. Normal ekranı daha büyük gösteriyor ama dediğim gibi ben bu şekilde kullanmayı seviyorum. Aracın üst tarafına geldiğimizde ise gayet sert torpidomuz mevcut. Havalandırma menfezlerimiz bu şekilde konumlandırılmış. Açma kapama tuşumuz burada. Direksiyonu söylemeyi unuttuk arkadaşlar. Bu arada direksiyonda herhangi bir şekilde tuş yok, bilginiz olsun. Ama kornamız bu şekilde. 3 kollu çok güzel bir direksiyonumuz var. Full paketlerinde şurada bir kaplama var. Birazdan C-Lize'de göreceğiz zaten. Ama şu şekilde zaten 9 çeyrek tutuşunda gayet güzel, konforlu bir sürüş sağlıyor size arkadaşlar, bilginiz olsun. Direksiyonumuzda derinlik ayarı mevcut değil. Sadece alçaklık ve yükseklik ayarı mevcut, bilginiz olsun arkadaşlar. Aracın sağ tarafına doğru geldiğimizde ise tekrardan burada kapı açma kapama kumandalarını görüyoruz. Bilgi ekranımız zaten burada. Nasıl kullanıldığını söylemiştim biraz önce. Dörtlü flaşörümüz burada. Altında CD özelliği olan, hani bu eski nesillerde CD özelliği var. Yeni nesillerde CD özelliği yoktu diye hatırlıyorum. Birazdan C-Lize'de görürüz. Burada çok güzel siyah bir kaplamamız var. Burada nikelaj kaplamamız var. Bu da aynı Opel Astra videosunun anlattığım gibi hani aslında çok karmaşık duran ama gayet güzel, gayet işlevsel olan Bluetooth özellikli CD çalarla AUX girişli bir teybimiz mevcut arkadaşlar. Altında havalandırma ayarlarımızı görebiliyorsunuz. Burada arka cam buğu çözücümüz, işte ayağa ver, kafaya ver falan filan, cama ver. Burada klima kumandalarımız. Şöyle bastığınızda ışık yanıyorsa klima aktiftir. Kapalıysa fan aktiftir. Bilginiz olsun, fan ayarımız. Burada da işte normal, orta sıcaklık, soğukluk ayarı. Onun alt tarafına geldiğimiz ise burada arka camları kilitleme kumandamızı görebiliyoruz arkadaşlar. Hani arka camlar hiçbir şekilde açılmıyor. Sadece buradan açılıyor. Cam kumandaları insanlar biraz sevmiyor. Neden sevmiyor diyecek olursanız, çünkü burada biraz alışılagelmişin dışında. Vites topuzumuz gayet güzel. 5 ileri vitesimiz var. 5 ileri 1 geri. El frenimiz bu şekilde manuel arkadaşlar. O el frenimizin yanında bir tane AUX girişimiz, yani aslında USB girişimiz. iPhone'larda iPod olarak görüyor bu arada, bilginiz olsun. Hemen onun arkasında bir tane çakmaklığımız var. Çakmaklık olan çakmaklık girişimiz, bilginiz olsun. 2 tane bardaklığımız burada mevcut. Aracın daha da sağ tarafına geldiğimizde ise burada açık renkli, üstünde siyah bir kaplama olan torpidomuzu görüyorsunuz. Torpidomuz bu şekilde arkadaşlar. Torpidomuz bu arada 2 raflı. Şu yukarıda bir tane raf var. Altında ise eşya saklama gözü var. Ve airbag açıp kapatma yerimiz burada arkadaşlar, bilginiz olsun. Aynamızda herhangi bir şey yok. Herhangi bir karartma yok. Normal, sonuçta klasik filo arabası bir araç bu. Veya ekonomik bir araç da diyebiliriz. Aydınlatmalarımız bu şekilde tuşlu. Burada bir tane mikrofonumuz var arkadaşlar. Tavanımız bu şekilde açık renkli. Ruhsat saklama cebimiz burada. Herhangi bir aydınlatma ya da aynamız yok. Aracın sağ tarafında ise arkadaşlar burada da bir tane ruhsat saklama cebimiz var. Neden? Çünkü sol taraf hemen kopabiliyor bu araçlarda. Buradaki böyle kapaklı fakat herhangi bir ışıklandırması olmayan bir güneşliğimiz mevcut. Aracın emniyet kemerlerine geldiğimizde ise herhangi bir ayarlı değil bu arada, bilginiz olsun. Koltuklarımız da bu şekilde siyah füme gri
Artık siz ne diyorsanız, ben renkleri çok bilmiyorum açıkçası konuşmak gerekirse arkadaşlar. Koltuklarımız da bu şekilde, hani gayet konforlu, gayet rahat. Neden? Çünkü ekonomik bir araç. Adamlar bir şey veremiyor, en azından koltukları rahat yapalım demiş. Hadi şimdi aracın arka tarafına geçelim. Peugeot 300'bin arka tarafına geldiğimizde ise arkadaşlar bizi hani gördüğünüz üzere diz mesafesi gayet güzel. Hani ferah bir iç alanı karşılıyor aslında. Bu araç ne kadar makam aracı olmasa dahi koltuklarımız gayet yumuşak. Koltuklarımızda herhangi bir kol dayaması mevcut değil ama emniyet kemerlerimiz gayet güzel. Koltuklarımız bu arada 2+1 Isofix bağlantılarımız var. Biraz aşağıda bunda. Onun dışında koltuklarımız gayet güzel. Diz mesafesi güzel. Baş mesafesi gayet iyi arkadaşlar. Dediğim gibi 2+1 60'a 40 oranında yatıyor. Sercan, kamerayı bir saniye alabilir miyim canım? Arka tarafta cam düğmelerimiz burada. Herhangi bir USB ya da AUX girişimiz yok. Bilginiz olsun. Şöyle baktığınızda arkadaşlar kafalıklarımız sabit, yerinden oynamıyor, fakat burada ip var. Bu ipi böyle çektiğinizde arkadaşlar koltuklar bu şekilde yatıyor. Arka bagaja da buradan ulaşabilirsiniz. Bilginiz olsun. Bagaj demişken hadi şimdi bagaja geçelim. Peugeot 301'in arka tarafına geldiğimizde ise arkadaşlar dış çekimde zaten söylemiştik. Bizi neler karşılıyor? Burada kocaman Peugeot aslanımız var. Altında Peugeot yazımız var. Burada 301 yazımız var. Önceki nesillerde 508'lerde vesaire bagaj açma tuşu bu sıfırın içindeydi. Hani orada çakallık yapmıştı mühendisler. Arkada çok güzel halojen farlarımız mevcut. Hani böyle led gibi duruyor ama aslında halojen. Peugeot Aslan'ın ayağı mı diyorlar, pençesi mi diyorlar. Aslan'ın bir yeri de bilenler yaz. Altında geri vites lambalarımız mevcut. Sinyallerimiz zaten burada arkadaşlar. Ha, bu arabanın arka sis farı nerede diyecek olursak, arka sis farı bunların içinde arkadaşlar. Hani böyle biraz daha şey yanıyor. Biraz daha iyi veriyor ışığı, bilginiz olsun. Peki önceki nesillerde buradaydı. Şimdi burada bir yerde, herhangi bir yerde şeyimiz yok. Açma tuşumuz yok. Açma tuşu nerede? Biraz önce iç çekimde söylemiştik. Dış çekimde de zaten söylemiştik. Aracın içinde direksiyonun sol tarafındaki tuşlarda açma tuşumuz var. Aracımız şu an kilitli konumda arkadaşlar. Anahtarımız bu şekilde sustalı. Kapıları kapama, kapıları açma, bagaj açma tuşu. Burada da zaten klasik Peugeot Aslan'ımız var. Aynı Elantra videosundaki gibi aslında. Şöyle orta tuşa bastığımız zaman gördüğünüz gibi dörtlülerimizi 4-5 kere yaktı. Bagajımızı yukarı attı. Bagajımıza baktığımız zaman yanlış hatırlamıyorsam 506 litre bir bagajı var bu aracın. Ama arka tarafta gösterdiğim gibi o ipi çektiğimiz zaman koltukları yatırdığımızda 610 litreye kadar çıkabiliyor bu bagaj. Hani zaten bu arabanın en çok tutulma sebeplerinden birisi de bagaj. Bagajımız biraz kirli, kusura bakmayın. Bugünkü aracımızda şöyle aşağı yukarı şöyle bir karış, benim eller zaten yaba gibi. Bir karış kadar yükleme işimiz var. Herhangi bir kaplamamız yok. Burada da herhangi bir kaplamamız yok. İşte lineayı burada insanın gözü aramıyor değil arkadaşlar açıkçası. Neyimiz var? Burada bir tane tutma yerimiz var. Burada bir tane tutma yerimiz var. Ama bu ara 301'lerin de CLC'lerin de en büyük problemlerinden bir tanesi, bunlar hemen düşüyor. En ufak bir şeyde düşüyor. Bu sefer işte eliniz buradan artık kesilir mi, ne yapar? Peugeot bunu düşünmemiş maalesef. Aracın içi, bagajın içine baktığımızda bagajın içi komple kaplı arkadaşlar. Yumuşak kaplama. Ama maalesef yine söyledim, yine söylüyorum, yine söyleyeceğim. Abi bu nedir? Şu nedir bak. Tamam güzel 500 küsür litre, 600 küsür litre bagaj hacmi var da abi bu benim yükümden çalıyor. Bu direkler aşağıya indiği zaman benim yükümden çalıyor yani. Ben yeteri kadar yük yükleyemiyorum ki bu arabaya. Her neyse bagajımızı da bu şekilde kapatıyoruz. Bu kadar. Şimdi aracın artı yönleri, eksi yönleri neler söyleyecek olursak bunları bu videoda söylemeyeceğim size. Bu video biraz farklı olacak. Part 1, Part 2, Part 3 şeklinde. Bu birinci partın sonuydu arkadaşlar. Dediğim gibi ne kadar adil olmaya çalışsam da benim gönlüm 301'den yana. Şimdi yalan yok. 301'i anlattık. Piyasası canlı bir araba. Kronik arızaları falan filan zaten Part 3'te söyleyeceğim. Bu video bitti. Yani Part 1'imiz bitti. Part 2 arkadaşlar Citroen C-Elize olacak. Citroen C-Elize'yi inceleyeceğiz. O da haftaya Perşembe günü akşam saat 8'de YouTube kanalımızda olacak, bir aksilik çıkmazsa. Part 3'te de 301 ile C-Elize'nin artıları ne, eksileri ne, kronik arızaları ne, piyasası ne. Tabi o zamana kadar inşallah piyasa biraz daha da yükselmez. Tek temennimiz bu. Alınabilecek arabalar konumunda olurlar. Son olarak 3. stop lambamız burada arkadaşlar, bilginiz olsun. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoları beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmemeyi, kanalıma abone olmayı, ya lütfen abone olun da abi artık büyüyelim. Hani
4 aydır 5 aydır video çekiyoruz. Bir 1000 aboneye ulaşalım lütfen. Onun dışında eksik anlattın, fazla anlattın dediğiniz yerleri yorum olarak atmayı. Videonun açıklama kısmında zaten TikTok adresi, işte Instagram adresi, mail adresim vesaire yazıyor. Benim arabam var Mahmut, gel bu arabayı da çek derseniz o mail adresine veya iletişim adreslerinden de bana ulaşabilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.